Bu yılın en iddialı bilim kurgu filmi Kurtuluş Projesi gerçekten övgüleri hak ediyor mu? Fikrimi paylaşayım. Bu filmin giriş sahnesinde bir uzay gemisinde uzun bir uykudan uyanma sürecine tanık oluruz. Gemideki kişi yaklaşık 13 yıl uyutulmuştur. Peki aslında günlük hayatta hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bu adam neden buradadır? Ortaokul öğretmeni olan ve bilimle adeta aşk yaşayan Ryland Grace aslında bir moleküler biyologtur. Son derece özgün bilimsel tezleri yayımlanmış olsa da bu çalışmalara gereken önem verilmemiştir. Şimdi ise ciddi bir tehlike nedeniyle bu zeki adamı çok hayati bir görev beklemektedir. Peki bu görev nedir? Dünyadaki tüm canlıları yok olmaktan kurtarmak için uzayın derinliklerine bir yolculuk gerçekleştirmesi. 2015 yapımı Marslı filminin uyarlandığı kitabın da yazarı olan Andy Weir'ın yeni eseri Kurtuluş Projesi işte böyle ilgi çekici biçimde başlıyor. Roman ve film, değeri sonradan anlaşılmış biyolog Ryland Grace'in dokunaklı serüveni üzerine. Filmde Güneş'ten Venüs'e uzanan kızılötesi bir çizgi keşfedilir. Bu çizgiye astrofaj denilen mikrobik canlılar oluşturmakta ve Güneş'in enerjisini emerek onu yavaşça söndürmektedirler. Astrofaj kuşakları uzaya salgın gibi yayılmıştır. Sadece Tau Ceti adlı bir yıldız bu enfeksiyona direnmektedir. İşte Grace bu yıldızın astrofajlara karşı bağışıklığının ne olduğunu bulmalı ve kurtuluş reçetesini insansız mini gemilerle dünyaya yollamalıdır. Onlarca ayrıntıyı atlayarak verdiğim bu anahtar özet sadece bir başlangıç. Esas kurtuluş projesinin kalbinde saklı olan bir konu var ki oldukça dokunaklı. Grace aynı amaçla yıldızın yörüngesinde bulunan başka bir uygarlığın gemisindeki varlıkla tanışır. Onunla görevdaşlık yapar, en önemlisi de duygudaşlık kurar. Bu varlık gözleri görmeyen beş bacaklı kayaya benzer yetenekli bir mühendistir. Doğaldır ki adı Grace tarafından Rocky olarak konulur. Diğer detaylara geçmeden eğer bu tarz kısa ve net film incelemeleri hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ryland Grace ve Rocky'nin bu sürükleyici serüvenini izleme fırsatı bulursanız, Grace'in sıradan bir öğretmenlikten bu çok tehlikeli görevde insanlığın nasıl tek kurtarıcısı rolüne geçiş yaptığını geriye dönüşlerle öğreneceksiniz. Bu bölümlerde Grace'i her şekilde zorlayan ve yetkileri alabildiğine geniş olan proje lideri Eva Stratt'la tanışacaksınız. Onun içindeki insanı bastıran dominantlığından da etkileneceksiniz. Gök cisimlerine yakınlaşacaksınız. Uzay-mekan-zaman ilişkisinin kıvrımlarındaki sürprizlerle keyiflendiğiniz ciddi bir bilim kurgu filminin üst düzey kalitesiyle karşılaşacaksınız. Özellikle Rocky'nin estetiğin zirvesindeki gemisine hayran kalacaksınız. Oldukça dağınık, muzip, hatta neşeli iç mekanlara sahip Grace'in gemisinin tasarımlarını da büyük olasılıkla çok seveceksiniz. Ayrıca bir dizi gerçekçiliği yüksek hareketli sahnelerle nefesiniz kesilecek. Daha bitmedi. Kurtuluş Projesi'nin ses tasarımlarının hikayenin içine çekilmenizdeki en önemli etken olduğunu deneyimleyeceksiniz. Her şeyden ötede karanlık, soğuk, ürkünç görünen evrenin yabancı bir varlığın ruhunda sizin kalbinizi nasıl yansıttığını çok ama çok iyi anlayacaksınız. Grace rolünde Ryan Gosling, Eva Stratt'ta Sandra Hüller'in performanslarına bayılacaksınız. Rocky'ye hayat veren kukla tasarımcısı, canlandırıcısı, seslendiricisi James Ortiz'e de şapka çıkaracaksınız. Bu filmi hele bir de IMAX perdesinde seyrederseniz eminim filmin üzerinizdeki etkisini çok yükselteceksiniz. Kurtuluş Projesi, bilimsel bilgileri damıtan aklın ama daha da önemlisi duyguların olağanüstü bir sınavdan geçmesi üzerine kurulu. Katman katman açılarak her sahnesinde seyir keyfini yükselten bu film, esasen analitik düşünmenin ve dayanışmanın umutla beslendiği bir dostluk hikayesi. Yönetmenler en iyi animasyon Oscar'ı kazanan Örümcek Adam, Örümcek Evreni'nde filminin yapımcıları olarak heykelcikleri kucaklayan Phil Lord ve Christopher Miller. Şimdiden iyi seyirler.